Bugün size Kıbrıs'a yapmış olduğum geçmişteki 3 seyahatim hakkında konuşmak istiyorum. İlk seyahatimi 1991 senesinde 12 yaşında bir Temmuz ayında yapmıştım. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan yaklaşık 17 sene sonra. İkincisini 2005 senesinde yapmıştım. Ve üçüncüsünü de 2016 yılının Haziran ayında gerçekleştirdim. Derinlere girmeden önce Kıbrıs hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kıbrıs'ın tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Osmanlı hakimiyetinde 307 yıl kalmıştır Kıbrıs. Adanın toplam nüfusu 1,2 milyon. Ada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ikiye ayrılmış durumda. Uluslararası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir yer yok. Çok sevdiğiniz Google Earth bile tanımıyor diyebiliriz. Sadece Cyprus olarak biliniyor. Türkiye dışında tüm ülkeler adanın tamamını Kıbrıs Cumhuriyeti olarak isimlendiriyor. Hani şu bizim kardeş ülkelerimiz var ya, onlar dahi tanımıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adanın güney kısmını Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olarak adlandırılıyor. Hatta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne göre Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ta işgalci konumunda. Kıbrıs'a her gidişimde uçakla İstanbul'dan gitmiştim. İstanbul-Kıbrıs arası uçakla 1,5 saat sürmekte. Kıbrıs'ta uçakla vardığımızda ayak bastığımız havalimanı Ercan Havalimanı ve buraya yurt dışından uçaklar inmiyor. Uçuşlar sadece Türkiye üzerinden gerçekleştiriyor. Kıbrıs'a pasaport olmadan kimliğinizle gidebilirsiniz ama pasaport gösterip girmek isteyenler de şunu söylemek istiyorum, elbette pasaportlara da geçiş yapabilirsiniz ancak eğer bir gün Yunanistan'a gitmek ya da Yunanistan üzerinden araçla yurt dışına geçiş yapmak isterseniz pasaportunuzda Kıbrıs mührü yani damgası olanlara geçiş izni veya ülkeye giriş izni ya da Yunanistan vizesi verilmiyor. Eğer oldu da bir gün güney tarafına gitmek istediniz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, güney topraklarına girmek için pasaportunuzun rengi ne olursa olsun, ister gri olsun, ister yeşil olsun, ister bordo olsun, vize almak zorundasınız. Ve bu vizeyi almak için Yunanistan'a gidip Yunanistan'daki Rum Başkonsolosluğundan bu vizeyi almanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi biz de Rum Cumhuriyeti tarafını tanımıyoruz. Yani Güney Rum kesimini biz de tanımıyoruz. Dolayısıyla bundan ötürü bizim ülkemizde de yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da Rum Cumhuriyeti'ne ait bir başkonsolosluk bulunmuyor. Benim cebimde her daim bir Schengen vizesi olur. Hatta şöyle söyleyeyim, pandemiden önce Fransa'dan almış olduğum bir Schengen vizem vardı ve bu vize yaklaşık 3 yıllık bir vizeydi. Vizemin tarihi hala devam ediyor. 2022'nin sonu 2023'ün Ocak ayına kadar devam ediyor. Ancak bildiğiniz üzere Covid'den dolayı her taraf kapalı olduğu için biz de seyahat kısıtlamasındayız ve seyahatler gerçekleştiremiyoruz. Ancak cebimde daha önceki yıllardan da Schengen vizesi olmasına rağmen ben asla güney tarafına gitmeyi düşünmedim. Şimdi Schengen vizesi ne alaka diyeceksiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi güney kesimine gitmeniz için Yunanistan'a gidip vize almanız gerekiyor. Yunanistan'a giriş yapmak için de bir Schengen vizesine ihtiyacınız var. Şimdi ben ilk olarak Kıbrıs'a 12 yaşında gittiğimi söylemiştim. 1991 senesiydi ve bu Barış Harekatı'ndan 17 yıl sonraydı. Tabi o zaman gittiğinizde görmüş olduğumuz bizim manzaralar, o katliam köyleri, katliamlara dahil anılar sizi öyle bir noktaya getiriyor ki ben asla Rum kesimine giriş yapmayı düşünmedim. 12 yaşında görmüş olduğum o katliam köyleri manzarasından sonra değil Rum kesimine geçmek, Kıbrıs'a bir daha kolay kolay gidemedim arkadaşlar. Ta ki 2005 senesine kadar. Çünkü o yaşlarda öyle şeyler gördüm, öyle resimler, öyle manzaralar gördüm ki şu an sizin ziyaret edip görmüş olduğunuz birçok şey işte camlı mekanlar arkasında koruma altında. Fakat ben 1991 senesinde gittiğimde oradaki birçok şeyi çıplak gözle görmüştüm. Birçok şeyde çıplak gözle yakinen tanık olmuştum o tarihlerde. Peki Kıbrıs vatandaşıyım, Rum kesimine gidebiliyor muyum? Evet, Kıbrıs vatandaşıysan, orijin Kıbrıs vatandaşıysan yani sonradan olma değil, evliliklerle falan edinilmiş haklarla Kıbrıs vatandaşı olanlar değil. Eğer Kıbrıs vatandaşıysan Rum kesimine kimliğinle giriş yapabiliyorsun. Sonradan vatandaşlık hakkı edinmiş olanlar ne yazık ki aynı koşullarda vize alıp gidebiliyorlar. Bunun haricinde herhangi bir giriş izni verilmiyor. Kıbrıs Türk bölümünde 6 ilçe var. Bunlar Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele ve başkent Lefkoşa. Lefkoşa'nın topraklarının bir bölümü güneyde, bir bölümü de kuzeyde yer alıyor. Yani dünya üzerinde böyle bir başkent yok. Tel örgüyle ayrılmış durumda ve
bir bölümüne güney kesimi sahip, bir bölümünde kuzey kesimine sahip. Lefkoşa adını sadece biz kullanıyoruz. Rumların da başkenti Lefkoşa ama onlar Nikosya adını kullanıyorlar. Bu arada Lefkoşa'nın nüfusu yaklaşık 100 bin ve komple Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusu ise 374 bin. Şimdi o dönemlere ait elimde çok fazla benim video görüntüm yok. Fakat resimler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Lefkoşa tel örgüyle örülmüş bir başkent. Şimdi biraz sonra resimlerini göreceksiniz. Güney tarafında tel örgünün Rum tarafını ve kuzeyinde de Türk topraklarını göreceksiniz. Bu videoyu hazırlamamdaki sebep bildiğiniz gibi TRT'de yeni bir dizi başladı. Bir Zamanlar Kıbrıs. İşte ben de o diziden sonra hafızamdaki Kıbrıs ve benim 12 yaşında edindiğim kavramları uzun yıllar unutamamış olmam ve bunları, gerçekleri sizlerle paylaşmak isteyişim. O nedenle de bu videoyu çekmek istedim. Neydi o kavramlar? Katliam, katliam köyleri, sandallar, atılar, Murat Ağa Köyü, Barbarlık Müzesi, Kanlı Noel, Makaryos, Mavi Köşk. Evet, ben Pinokyo bisikletine binip arkadaşımla gazoz kapağına iddiasına misket oyunları oynarken bu kavramlarla 12 yaşında tanıştığımda artık dünyanın oyun oynamaya müsait olmayan ve pek de eğlenceli bir yer olmadığını anlamıştım. Arkadaşlar, o günlerden sonra şunları da çözemedim. Kıbrıs'a eğlenmeye gidenlerin farklı bir kafası var. Bu kafayı asla çözemedim. Yani ya gerçekten tarihi bilmiyorlar ya yaşanmışlıkları bilmiyorlar. O topraklar üzerinde çok fazla sayıda kan dökülmüş, çok fazla sayıda katliam yapılmış. Yani normal bir savaş gerçekleşmemiş. İlk seferini saymıyorum ama diğer gidişlerimde tarihi unutmamak ve hatırlamak için gittim. Ve oğlum benden daha da küçük bir yaşta bu gerçekleri gördü. Umarım o da kendi çocuklarına o günleri unutturmayacaktır. Lafımı baştan söylemek isterim. Benim düşüncem bu konuda nettir. Asla hiçbir zaman barış olmayacaktır. Daha doğrusu çok karanlık bir geçmiş olduğu için asla unutulamayacak olayların varlığı birlikte yaşamayı imkansız hale getirmiştir. Yani her zaman Rumların gizli kin ve nefret planları var. Çünkü yapılan katliamlar hiçbir insanlığa sığmayan, insanlığın vicdan kavramının ortadan kaldırıldığı katliamlardır. Elbette ki bu olayları günümüzde tüm Rumlara mal edemeyiz ama şu bir gerçektir ki hala Yunan okullarında çocuklarını Türk düşmanlığıyla yetiştiriyorlar. Bunu nereden mi biliyorum derseniz Yunan arkadaşlarım var. Onlar söylüyorlar. Ben çok defa Yunanistan'a gittim. Kanalımı takip edenler biliyorlardır. Yunanistan videolarım çok sayıda var. Ve Yunanistan'da da çok fazla arkadaşım var. Orada hatta bazen öyle anlar oluyor ki sokakta insanlarla eskaza alışveriş yapıyorsunuz, tanışıyorsunuz. Bizim Türkiye'den geldiğimizi, İstanbul'dan geldiğimizi duyduklarında evet, çok farklı şeyler yaşıyoruz. Örnek olarak şöyle söyleyeyim, videolarımın içerisinde vardır. Pazara gittiğimde bir diyalog kuruyorum zeytincinin biriyle. Eski videolarımın arasında bunlar var hep Yunanistan videolarımda. Eskaza adam Türkçe biliyor oluyor. Ve bana o an mesela şöyle bir şey söylüyor. Benim babam derdi ki diyor, sende akıl yok. Akıl olsa Türkiye'de yaşardın. Yani onların da içinde bir Türkiye'de yaşama özlemi var. Çünkü onlar da geçmişte bu topraklar üzerinde yaşamışlar, o tarafa gitmişler. Yani bu halk hep iç içe yaşamış. Ne bileyim, biz de ilk giderken bu olayları gördükten sonra Yunanistan'a korkuyla gidiyorduk. O şekilde içimizde hep acaba başımıza bir şey gelir mi? Hadi ben tek olsam neyse bir yerde ama yanınızda çocuğunuz, eşinizi götürüyorsunuz. Elbette ki korkuyla gidiyorduk. Sınırdan geçerken, geçtikten sonra acaba bize bir şey yapacaklar mı korkusu hep vardı. Bunları üzerimizden tabii ki de atamadık uzun zamanlar. Hatta ilk gidişimizde başımıza bir şey gelmeyince ikinci gidişimizde acaba ilki bir şanstı, büyük bir şanstı bizim için. İkincisinde bir şey gelir mi diye korkarak da gittik. Fakat şöyle söyleyeyim. Gel zaman git zaman orada insanlar edinmeye başladık. İnsanları tanımaya başladık. Sokakta bizi görüp sarılan insanlar oldu. Ve bunların çoğunu videoya çekme şansınız olmuyor. Yanınızda her daim kamera taşımıyorsunuz. Ancak şöyle söyleyeyim. Selanik'te sokak ortasında bir kadın vardı. Hiç onu unutamıyorum. O diyaloğu yaşadık biz. Bana şey demişlerdi. Buradan oraya gittin de
Nereden geliyorsun diye sorduklarında İstanbul deme, sana tepki verirler. Konstantinopla de. Ben de bana sorduğunda kadın dedim ki Konstantinopla. Kadın bir anda her şeyi bıraktı, bana sarıldı. Çok duygusal bir andı. Sokağın ortasında bu gerçekleşti. Yanımda eşim ve çocuğum da vardı. Biz dedi kardeşiz dedi. İstanbul'dan geliyorsun. Burada böyle söyle dedi. Ve biz sadece çekirdek falan alacaktık. Bize çekirdek verdi. Onun dışında başka bir sürü şeyler verdi. Ve vereceğim paranın çok çok altında bir parayı ben zorla kendisine verdim. Dediğim gibi Neo Trabzon'ta'ya gittik. Bizi çok güzel ağırladılar. Pire tarafına gittik. Orada çok güzel ağırlandık. Çok iyi arkadaşlarımız oldu. İşte kemençe yayı verdiler. Kemençe hediye ettiler. Yani birçok şey yaşadım. Yunanlarla ilgili asla hani kötü bir düşüncem yok. Fakat bize söylenen şey şu. Halkların birbirleri arasında kin ve nefret duygusu yok. Bu siyasal bir olay. Yani asla kin beslemiyorlar. Asla evet çok koyu uçlar yok mu? Bizde de yok mudur? Yani çok aşırı milliyetçiler her ülkenin içerisinde vardır. Ama toplumun genel bakış açısında baktığınız zaman mesela gidip sorun. Kızınız bir Türk'le evlenmiş olsa ne dersiniz diye. Mesela herhangi bir Yunanlı görürseniz sorun. Kesinlikle size olumsuz bir cevap vermeyeceklerdir. Ancak evet, bu iki toplumun da birbirleri arasında fark var. Ne gibi farklılık var? Onlar Ortodoks Hristiyan, sen Müslümansın. Kültür olarak farklılıkların evet var. Yani bize Avrupa'da inanın en yakın toplum bu arada Yunanistan. Yemek kültürü açısından Yunanistan, aile, örf, adet, gelenek, görenek yani hemen hemen bize çok yakınlar. Bakın düğün tarzları bizim gibi, kız alıp verme tarzları bizim gibi. Bir tek olayları çok farklı. Şöyle söyleyeyim size. Bir Yunanlı kadınla evlenirseniz evet çocuğunu vaftiz ettirmek isteyecektir. Çünkü bu onlarda bir gelenek. Kilisede vaftiz ettirmek isteyecektir. Bu kültüre uzaksınız. Yani bunun bizim dinimizle alakası yok. Biz de cumaları namaza gidiyoruz. Onlar da pazarları kiliseye gidiyor. Evet bu bakımdan baktığınız zaman din bu toplumu zaten bölüyor. Fakat insanların kafaca baktığı zaman yani biz oraya giden Türkler olarak şunu gördük ki asla bir düşmanlık sergilemiyorlar. Fakat Rum tarafında olay çok farklı. Yani orada yaşanmışlıklar biraz daha koyu. Yani o katliamlar orada yaşayanlar için sonuçta bir birleşme isteniyor. Doğru muyum? Bu birleşme orada yaşayanlar için onların cevap vereceği bir şeydir. Bizim veya Yunanistan'ın cevap vereceği bir şey değil. Ve bu konuda baktığınız zaman o çerçeveden oraya o kadar katliamın olduğu, o kadar ölümün olduğu ve hala bu dönemde bile o tarihlerden bu zamana gelen yaşayan insanların olduğunu varsaydığınızda pek imkanlı olarak gözükmüyor. Günümüzde Kıbrıs otellerine sadece kumar oynamaya giden insanlar var. Her toplum içinde yozlaşmış bir kesim yok mudur? Onlar zaten ne yaptıklarını bilseler yapmazlardı diye düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl Kıbrıs meselesine. Bu bölünme nasıl başladı? Bakın nasıl başladı derken bir hareketin, bir saçma düşüncenin ve bir terörist düşüncenin oluşması gerekiyor. Çünkü bölünme öncesi tüm mahallelerde halk karma yaşıyordu. Yani Rumlar ve Türkler yan yana evlerde, komşu, hatta düğünlerinde bile beraber eğleniyorlardı. Beraber ticaret yapıyor, hatta ortaklık kuruyorlardı. Aslında tüm dünyada olmayan çok farklı ve örnek bir hayatı beraber yaşıyorlardı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Adaya İngiltere el koyuyor ve zaten bu olaydan sonra patlak veriyor. Peki bu bölünmeyi nasıl başarıyorlar? Nasıl olaylar ortaya çıkıyor? Elbette ki bir tarafın bir tarafa destek vermesi gerekiyor. Ama şunu çözemiyorum. Sen kalk bu adayı işgal et. İngiltere'den bahsediyorum. Nasıl oluyor? 1893'te Osmanlı ile Ruslar arasında gerçekleşen harpte Osmanlı yenilgiye uğradı. Arabuluculuk yapsın diye Osmanlı adayı 50 yıllığına İngiltere'ye kiralamak zorunda kaldı. Mülkiyet hakkı hala Osmanlı'da. İşte o hani diyoruz ya kapalı Maraş bizim diye. Boşa demiyoruz. Ama 1914'te Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na Almanya ile birlikte girer. Doğal olarak İngiltere'nin karşısına girmiş olur harbe. İngiltere de bunun üzerine adayı ilhak ederek kendi topraklarına katar. İlhak ne demek? Egemenliği altına girmek. Bağlamak demek. Eklemek demek. Katmak demek.
İlhak deyince anlamazsınız da size sempatik gelebilir İngilizlerin yaptığı şey diye açıklamak istedim. Daha da sokak diline söyleyeyim. Resmen el koydu. Adanın üstüne çöktü. 1950 yılında adadaki Rumlar Türklerden habersiz bir oylama yaptı. İstekleri Enosis'ti. Yani Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi. Bu plan o kadar sinsice işliyordu ki sizler 1962 yılında Makaryos'un Türkiye ziyaretini bile tarihte görebilirsiniz. Sanki hiçbir şey olmuyormuş havasını çizmeye çalışıyordu Makaryos. Yapılan bu oylama adada yaşayan başka bir halk olduğu için Birleşmiş Milletler tarafından reddedildi. Bu halk Türk halkıydı. Bu sefer Rumlar EOKA adlı terör örgütünü kurup Türkleri hedef aldılar. Amaç Türkleri adadan temizleyip Enosis'i gerçekleştirmekti. Yunanistan bu olaylara destek verdi. 33 Türk köyü boşaltıldı. Üstelik Türkleri bulmak çok da kolaydı. Eğer Kıbrıs'a gittiğinizde Lefkoşa'da Arap Ahmet gibi mahallelere girerseniz oradaki evlerin panjurlarının yeşil renkte olduğunu görürsünüz. Yeşil panjurlu evler Müslüman Türklerin yaşadığı evlerken mavi panjurlular Rumların evleriydi. Bu olaylar başladığında Yunanistan Enosis'i isterken Türkiye tarafı Taksim yani ülkenin ikiye bölünmesini istedi. Ancak bu teklifler de kabul edilmedi. 1960 senesinde ortak bir anlaşma ile Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Makaryos oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Küçük oldu. Adadaki garantör ülkeler bu dönemden sonra İngiltere, Yunanistan ve Türkiye oldu. Bu şu demekti: eğer anayasal düzen bozulursa bu ülkede adaya askeri müdahale yapma hakkına sahipti. Makaryos bir yandan savaş planlarını devreye sokarken bir yandan da Türkiye ile arayı iyi tutarak planlarını ortaya çıkarmak istemiyordu. 1962 senesinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Her şeyin yolunda gittiğine inandırmak istiyordu. Tabii bu normal düzen çok uzun sürmedi. Rumlar Makaryos'un kurduğu plan çerçevesinde silahlandılar ve 4 yıl sonra ne yazık ki vahşice katliamlara başladılar. Kafalarda tek bir düşünce vardı: Enosis gerçekleşmeliydi. Şimdi savaş zamanlarına gidelim. Kanlı Noel 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türkleri arasında başlayan çatışmalardır. Olaylarda toplam 364 Kıbrıs Türk'ü ile 174 Kıbrıs Rum'u ölmüştür. 24 Aralık günü Nikos Samson 60 kişilik birliğiyle Küçük Kaymaklı'ya saldırdı. Samson'un hedefi Küçük Kaymaklı'nın tamamen Türklerden arındırılmasıydı. Samson Türk mevzilerini düşünerek ilerlese de bu istediği hızda değildi. Bu nedenle Akritas örgütü dışında yer alan Renos Kriadis komutasındaki silahlı grubun yardımını da alarak silah gücünü artırıp tekrardan saldırıya geçti ve Küçük Kaymaklı düştü. Saldırıda Akritas örgütünün
militanları 17 Türk öldürürken 500 Türk'ü esir aldı. Samsun Küçük Kaymaklı sokaklarında eline geçirdiği Türk bayrağı ile zafer yürüyüşü yaptı. ...24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın kumsal semtinde 11 kişi öldürülmüştür. Bunlardan 4'ü emekli tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın ailesiydi. İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan ölü olarak bulunmuştur. Bu ev günümüzde barbarlık müzesi olarak ibretlik görüntülere ev sahipliği yapmaktadır. Ben bu müzeye ilk gittiğimde 12 yaşında olduğum için çok etkilenmiştim. Eve girdiğimde benim dönemimde küvet üzerinde cam yoktu. Oda kapısının önünde de cam olmadığını hatırlıyorum. ...2016'daki ziyaretimde gittiğimde biraz daha farklıydı. Yani şimdi 1991'ki ziyaretimle 2016'daki ziyaretim arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. 2016'da etrafında bir sürü kafe falan gördüm. Hani böyle bir yerin etrafında yiyip içebilir misiniz? Yani ben oraya girerken tüylerim diken diken oldu. Ben 12 yaşıma gittim. Tabii biraz farklıydı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 12 yaşındayken o anları çıplak gözle görebildim. Yani o küvetin üzerinde cam yoktu. O kapının arkasında cam yoktu. Ve birisi bize rehber eşliğinde anlatmıştı. Ve o evden kurtulan, saklanarak kurtulan evin sahiplerinden bir bayan vardı. O bize olayı anlatmıştı. Ev bu şekilde boyalı değildi. Evi boyamışlar, yani iç tarafını boyamışlar ve yani benim gittiğim dönemde evin hemen hemen ilk hali duruyordu diyebilirim size 1991 senesinde. Şimdi gittiğinizde şey görüyorsunuz, böyle ev boyanmış, o kurşun şeyleri kare kare şeritlerin içerisine alınmış, ama benim gittiğim dönemde her şeyi çıplak gözle net görebiliyordunuz. Belki de o kadar etkilenmemin sebebi o oldu. Ama şu anda gittiğinizde mesela baktığınızda etrafı, ben orayı çok zor buldum en son gittiğimde. Etrafında bir sürü kafeler falan var. Demek ki insanlar yiyip içiyor ki kurmuşlar. Hayat bir şekilde devam edecek ama hani ben yiyip içer miydim? Zaten yapamadım ama bana çok ters, yani çok farklı bir olay yaşanıyor orada. Bu konuyu dinlemek isterseniz detaylı olarak bizim bilim kurulu üyemiz var, Doktor İlhan. O anlatıyor çünkü Nihat İlhan'ın oğludur kendisi. 3 kardeşi orada can vermiştir. 2 kardeşini kurşunlamışlardır. Diğer bir kardeşi de kurşun hiç isabet etmemiş ama onların ağırlığıyla boğulmuş ve o şekilde hayatını kaybetmiştir. Tabii cenazelerini Elazığ'a defnediyorlar. Bununla ilgili hikayeyi aslında Nihat İlhan'ın kendi ağzından YouTube üzerinde bulabilirsiniz. O yüzden çok fazla girmeyeceğim. Biz Mavi Köşk'te devam edelim. Öncelikle Kıbrıs'ta trafiğin soldan aktığını belirtmek istiyorum. İngiliz kültürünün adada yer saldığından ötürü böyle bir trafik oluşmuş. Direksiyonda İngiliz arabasında olduğu gibi sağ tarafta. Kıbrıs'a gittiğinizde yollarda rahatça yürümenin, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığınız an yoldaki arabaların durup size yol vermesinin mutluluğunu yaşayacaksınız.
Araba kullanmak da o kadar rahat ki ben zorlanacağımı sanmıştım ama kurallara uyum %100. O nedenle Türkiye'deki gibi kuralsız araç kullanan sürücüler pek yok. Sabırsız sürücülerle de karşılaşmıyorsunuz. Şimdi size Mavi Köşk'ün hikayesini anlatmak istiyorum. Mavi Köşk'ün sahibi Paolo Paulides. Paolo Paulides İtalyan asımlı ancak Kıbrıs doğumlu bir Rum. Aynı zamanda da Makarios'un, yani o zaman hem başpiskopos hem de cumhurbaşkanı Makarios'un avukatı. Terörle ilgili toplantılar bu evde yapılmış. Yani Mavi Köşk'te yapılmış. Yapılacak baskınlara dair planların bir kısmı da bu evde yapılmış. Ev tepede olduğu için bir gözlem kulesi görevini üstlenmiş. Silah taşıyan gemilerin giriş çıkışlarını buradan gözetliyorlarmış. 1974 Barış Harekatı'nda yatak odasında bulunan ve İngiliz mahallesine açılan tünellerden kaçıp İtalya'ya gitmiş. Ancak kaçarken tünelleri patlattığı için tam olarak nereye açıldığı bilinmiyor bu tünellerin. Köşkü o kadar çok seviyormuş ki öldürüldüğü 1986 yılına kadar köşkün ihtiyaçlarını İtalya'dan Kıbrıs'a göndermiş. Hep bir gün geri alırım hayali varmış. 2 katlı yapılmış evdeki odaların her biri farklı renklerde tasarlanmış. Kırmızı, sarı, mavi oda gibi. Evin tamamına gördüğünüz hala çalışan klima sistemi var. O dönemlerden yapılmış. Kırmızı oda mafya toplantılarının yapıldığı, mavi oda yetişkinlerin kaldığı, sarı oda ise çocuklarının ve işte gelen misafir çocuklarının kaldığı oda olarak planlanmış. Şimdi size bir resim göstermek istiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askerlerinin adaya ilk çıktığı plaj olarak adlandırılan Yavuz Çıkartma Plajı 1974 yılında harekatın başlangıç noktasıydı. Gine'nin yaklaşık 7 kilometre batısında kalan bu plajda şehitler anısına yapılmış bir alan bulunmakta. Yavuz Çıkartma Plajı halka açık bir plaj. Plajın hemen ön tarafında bulunan kaya parçaları bu plajın dalgasız olmasını sağlıyor. 20-21-22 Temmuz 1974'te Türk ve Rum kuvvetleri 3 gün boyunca burada çarpıştılar. Sahile çıkan Çakmak Tugayı 3500 kişilik 4 tabur, 12 M101 Hawitzer 105 mm kalibre ve 20 adet M113 zırhlı personel taşıyıcısından oluşuyordu. Görev gücüne buna ek olarak 15 adet M47 Patton tankı Ertuğrul L401 çıkartma gemisinde bulunuyordu. Ama sahilin küçüklüğünden dolayı gemi yanaşamadı. Bir birlikte yolun güneyindeki tepelere helikopterle çıkartıldı. O gün yaklaşık 3000 asker Pantemili sahiline çıkartma yapar. Evet, Turan Güneş'in dediği gibi biz davamızda haklıydık. Adada bizden önce İngilizler vardı, Yunanlılar vardı ve Türkiye'nin oraya gitmesi, anayasal olarak bir suç varsa garantör ülkelerin olaya müdahale etmesi zaten daha önceden yapılmış olan bir anlaşmaydı ve Türkiye davasında bu konuda haklıydı. Şunu söylemek istiyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni orada yok sayıyorsunuz diye veya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayıyorsunuz diye Kıbrıs Türk halkı yok değil. Orada yaşayan bir Türk halkı var. Siz tanımıyorsunuz diye orada yaşayan Türk halkını dünya üzerinde de yok sayamazsınız. 374 bin kişi orada Türk olarak yaşıyor. Siz ne kadar hayallerinizde Kıbrıs deyip Kıbrıs'ın genelini de lanse etseniz, şunu sizler çok iyi biliyorsunuz ki orada oluşturduğunuz Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu hat neden var o zaman? Bunu kendinize sorun. Madem tek bir Kıbrıs var sizin için, madem görmezden geliyorsunuz bu kadar, madem Güney Kıbrıs'ı alırken bütününü aldığınızı varsaydınız, o zaman akıllarınıza da şunu sorun. Siz gerçekten neyi neden yaptığınızı biliyor musunuz? Çünkü orada bir hat kurmuşsunuz. O hat üzerinde gözlem yapıyorsunuz. Türkiye'yi gözlüyorsunuz, Rum kesimini gözlüyorsunuz. Şimdi bunu ben varsayımlarla söylemek istemiyorum ama bir Hollandalı sunucu size tanıtacağım. Tamam mı? Buraya gelmiş. Hani sizin yok saydığınız Türk var ya, Türk halkı, oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımadınız. Bizim kardeş devletlerimiz de tanımıyor. O ayrı dava. O yüzden şöyle söyleyeyim. Onun videosunu göstereceğim ama buradan bütün Türklere ve oradaki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan halka şunu söylemek istiyorum. Acınız gerçekten sadece bizim acımız. Bizlerin acısı sadece bizlerin acısı. Başka kimsenin acısı değil. Yani
Dünyada orayı tanıyan tek ülke var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Bunu da biz bir düşünelim. Ceketimizin cebinde bulunsun. Tamam mı? Bunu biz bir düşünelim. Kardeş ülkelerimiz derken. Şimdi 12 yaşında gördüğüm katliam köylerine sizi götürmek istiyorum. Bu köylerde öyle katliamlar gerçekleştirilmiş ki 16 günlük bebeğin öldürüldüğü, vahşice katledildiği, toplu mezarlar açılıp içlerine insanların diri diri atılıp kurşunlar sıkıldı. Bu mezarları onlara kazdırılıp daha sonradan içlerine atılıp sonra üzerlerinden dozerlerle geçildi. Evet, bu köylere gidelim. Ben 12 yaşında orayı gördüm. Sonra 2 sefer gittim. Yalan yok. Çok görmek istedim ama dayanamadım. Dayanamadığım için de gidemedim. İkisinde de altımda araç olmasına rağmen şöyle size anlatmak istiyorum. Bu köyler birbirine sıralı ve yakın köyler. Etraf o kadar ıssız, bir yol geçiyor. Yani geniş tarlalar var. Ben arabayla giderken ürküyorum. Durup da içeriye giremedim. Sadece yani o güzergahtan geçtim. Çünkü yani göremedim. Tekrardan göremedim. Yani anlatamam size. Oraya gitmeniz lazım. Hayatta bir kere görmeniz yeter. Ben bir kere gördüm. Rahatsızlık vermek istemedim orada yatan şehitlere. O yüzden de şimdi çok bir şey anlatmayacağım ama sizleri videolarla baş başa bırakmak istiyorum. Zaten her şeyi söyleyecek videolar. Öncelikle hepimizin bildiği gibi ulusumuzun son zaferi olan Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum ve Yunan köpeğinin topluca katletmiş olduğu bu şehitler diyarı köylerimize, hepinize hoş geldiniz efendim. Efendim bizler gerçekten o günleri gören, yaşayan, çeken canlı tarihler olarak hiçbir zaman unutmayız efendim. Hiçbir zaman o 20 Temmuz Barış Harekatı'nı ve Türk ordusunun Yunan cuntasına vurmuş olduğu o Atatürk tokadının gününü. Ancak bunu hepimiz böyle bilmeli. Gelecek ve şimdiki olan nesiller bize bunu 2 kelimeyle böyle anlatabiliriz ki işte o 20 Temmuz gerçekleşmeseydi ve Türk ordusu adaya girememiş olsaydı, inanınız ki o zamanın 120 bin Kıbrıs Türk'ü aynen böyle toprak altında olacaktı ki Türkiye Kıbrıs Türklerini kurtarma için gelirse adada kurtaracak bir tek Kıbrıslı Türk bulamayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karşı taraf Avrupa Birliği'ne girmişler. Bütün Hristiyan alemini arkasına almış vaziyettedirler. Ve ne diyorlar? Türkiye'm işgalcidir. Türk ordusu barbardır diye. İşte ispat vücut burada karşılarında efendim. Adamız hepimizin de bildiği gibi daha önce beynelmilel bir ülkeydi efendim. Karmaydık, karışıktık bunlarla. Ancak hala daha Rum ve Yunan'ın yaptığı ince hesaplarsa ada Türklerini yok etmek ve adayı 13. ada olarak Yunanistan'a ilhak etmektir. Bugün bölgemize geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. İlk girmiş olduğunuz köy, doğudan geldiniz. Benim köyüm olan Atlılar Köyü, içinden çıktığınız Sandallar ve biraz ileri batıda Murat Ağa Köyü. Bu 3 küçük köycüğümüz her tarafı Rum köyleri içerisine sıkışıp kalan 3 tane savunmasız Türk köyüydü. Ancak harekat başlarkenden bu ikilinin daha önce yaptıkları ince hesaplar doğrultusunda ilk etapta bu 3 küçük köycüğümüze saldırırlar ve hepimizi de esir ederler.
Ancak bunlara tekrardan karşı duramayalım diye ben de dahil eli silah tutabilen yetişkin erkekleri topluyorlar ve bizleri dış dünyaya, Hristiyan alemine güya cepheden silahmışlarmış gibi harp esir olarak gösterirler, kamyonlara dıkarlar ve işkence kamplarına, eziyet kamplarına götürülür. Efendim biz gideriz. Ancak şehit olan 3 köyün savunmasız insanları köylerinde, evlerinde kalmaktaydılar. Ve bu bölge hakimiyetini eline alan Rum, Yunan ikilisi bu savunmasız insanlarımıza bölgede ahkam keserek 20 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar insanlık dışı muameleler yapmakta geri kalmadılar. Ve işte bu ikilinin yaptığı insanlık dışı davranışlara belki istihbarat yönüyle bilgisi olan kahraman ordumuz artık çekinmeden 14 Ağustos 2. Yıldırım Harekatı'nı başlatır efendim. Ve tabii yapılan askeri plan çerçevesinde 30. tümenimiz batıya, Güzelyurt Lefke bölgesine ve 28. tümen bu bölgeye. Efendim ani atak yapalım, ne bedeller, ne canlar vereceksek verelim, bütün cepheleri patlatalım ve katliamlara maruz kılınacak olan Türk köylerini kurtarmak da efendim. Biraz önce izlediğiniz videoda Mücahit Kamil Bey'in anlatımı vardı. Mücahit Kamil Bey'in eşi ve 5 çocuğu burada katledildi. Şimdi Atlılar Köyü'ne gideceğiz. Atlılar Köyü'nde Türklere mezarları kazıldıktan sonra hepsi canlı canlı bu mezarlara sokuluyorlar ve kurşuna diziliyorlar. Atlılar Köyü'nde kaçarak kurtulan 3 kişi haricinde kurtulan olmuyor. Daha sonra açılan bu toplu mezarlardan 37 kişinin cesedi çıkartılıyor. Gazi Mausa'da doğdu. Daha 6 yaşındaydı. Öğrenciydi ama bugünlere gelemedi. O da tıpkı diğerleri gibi katledildi. 2 kardeşiyle birlikte. Hasan Süleyman 1964 yılında Gazi Mausa'da doğdu. 10 yaşındaydı. O da öğrenciydi. Rumların Atlılar Köyü'ne düzenledikleri baskında diğer 37 kişi gibi annesi ve 2 kardeşiyle birlikte kurşuna dizildi. 1970 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. Okan Süleyman Dağ'dı. Daha 4 yaşındaydı. 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumların Atlılar Köyü'nü düzenledikleri baskında diğer 37 kişi gibi annesi ve 2 kardeşiyle birlikte kurşuna dizildi. Ayşe Hasan 1916 yılında Boğaziçi Köyü'nde doğdu. Evliydi, ev hanımıydı. 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumların Atlılar Köyü'ne düzenledikleri baskında 2 çocuğuyla birlikte kurşuna dizildi, katliam çukuruna gömüldü. Kıymet Hasan 1953 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. Evliydi. 14 Ağustos tarihinde o da tıpkı diğerleri gibi kurşuna dizildi. 1956 yılında Atlılar Köyü'nde Narin Hasan doğdu. O da öğrenciydi. Katledildiği zaman 37 kişiyle birlikte annesi ve kardeşiyle birlikte katliam çukurunda gömüldü. Gürkan Ali Çerkez 12 Aralık 1962 tarihinde Gazi Mausa'da doğdu. Henüz evlenmemişti. Belki de katledilmemiş olsaydı bugün evli ve çoluk çocuk sahibi olacaktı. Ama o da bizi diğer şehitlerimiz gibi cennetten izliyor. Betül Hüseyin Arnavut 1973 yılında Gazi Mausa'da doğdu. Henüz 1 yaşındaydı fotoğrafta gördüğünüz gibi. Rumlar tarafından 14 Ağustos'ta katledildi ve 37 kişi gibi kurşuna dizildi. O daha küçücük bir çocuktu. Kaçamasın diye bileklerinden tel iplerle diğer yetişkinlere bağlanmıştı. Mualla Ali Osman 1938 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. Evliydi. 14 Ağustos tarihinde hayata gözlerini yumdu. 3 tane çocuğuyla birlikte kurşuna dizildi. Sonra katliam çukuruna atıldı. Gülden Ali Osman 1970 yılında Gazi Mausa'da doğdu. Oysa henüz 4 yaşındaydı.
O da tıpkı diğerleri gibi kalleşçe katledildi. Annesi ve 2 kardeşiyle birlikte kurşuna dizildikten sonra katliam çukuruna atıldı. Özlem Ali Osman 1972 yılında Gazi Mavsa'da doğdu. Öldürüldüğünde sadece 2 yaşında masum bir çocuktu. Annesi ve 2 kardeşiyle birlikte kurşuna dizildi, katliam çukuruna gömüldü. Selden Ali Osman fotoğrafı bile yok. Çünkü henüz 16 günlüktü. Öldürüldüğünde, kurşuna dizildiğinde annesi ve 2 kardeşiyle birlikte acımasızca katledilerek katliam çukuruna atıldı. Fatma Tahir 1928 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. Evliydi ve 37 kişi gibi kızıyla birlikte kurşuna dizildi, katliam çukuruna atıldı. Ahmet Hasan Muhammed 1971 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. Henüz 3 yaşında masum bir çocuktu. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte bu küçücük çocuğu da kurşuna dizdiler. Sadece Ahmet Hasan Muhammed değildi. Bahire Hasan Muhammed de vardı. 3 yaşındaydı ve o da kurşuna dizilenler arasındaydı. Hakan Kamil Meriç 1971 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. Daha 3 yaşındaydı. 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumların Atlılar Köyü'ne düzenledikleri baskında annesi ve 4 kardeşiyle birlikte katledildi. Yonca Kamil Meriç 1968 yılında Atlılar Köyü'nde doğdu. O da 6 yaşındaydı. Eli silah bile tutmuyordu. 14 Ağustos tarihinde annesi ve 4 kardeşiyle birlikte kurşuna dizildi. Ozan Kamil Meriç 14 Ağustos 74 tarihinde 4 yaşındaydı. 4 kardeşiyle birlikte kurşuna dizildi ve o da katliam çukurunda gömüldü. Nazım Hüseyin 23 Mayıs 1970 tarihinde Limasol'da doğdu. O da 4 yaşındaydı. Belki de oyuncakları arasında oyuncak tabanca dahi yoktu. 2 teyzesiyle birlikte ve 4 dayısıyla birlikte kurşuna dizildi. Rumlar ninesini de unutmadı. Onları da hep birlikte katledip bu katliam çukuruna gömdüler. Erünsal Mehmet 11 yaşındaydı, öğrenciydi. Belki de büyüyüp o da bugün devlet büyüklerimizden biri olacaktı. Ama onlar izin vermedi. 5 kardeşi ve annesiyle birlikte onu da kurşuna dizdiler ve katliam çukuruna gömdüler. Savaş sonrası barış olur mu? Barış müzakereleri vesaire derken tüm bunların yalan olduğunu ve Rumların bir plan içerisinde olduğunu size söylemiştim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü 2017 senesinde Rumlar meclisten bir kanun geçiriyor. Bu kanun şunu söylüyor. Enosis okullarda okutulacak ve Enosis bir gün olarak kutlanılacak. Tabi kafada hala eğer böyle bir Enosis düşüncesi varsa o zaman barışın olmasını asla bekleyemeyiz. Çünkü hala kafadaki düşünce o toprakları Yunanistan'a bağlamak. Böyle bir düşünceyle oradaki insanları kendi kaderine bırakıp da Türkiye'nin çekilmesi gibi bir durum söz konusu asla olamaz. Olmayacaktır da. Buna ne biz izin veririz ne buradaki 80 küsür milyon Türk izin verir bu saatten sonra. Rumlar tabii değişik taleplerde, isteklerde bulunuyor. Eğer diyorlar bir anlaşma olacaksa o zaman bu topraklarda bir Türk bayrağı olmayacak. Ama şöyle söyleyeyim, yani ben gitmedim ama çok basit Google Earth'e girebilirsiniz, zoomlayabilirsiniz veya oraya gidenlerin videoları var, onları izleyebilirsiniz veya Rum kesiminde de YouTuber'lar var, onların videolarını izleyebilirsiniz. O tarafta bolca Yunan bayrağı görüyorsunuz. Hatta kiliselerin içerisinde bile Rum Cumhuriyeti'nin kendine ait bir bayrağı olmasına rağmen orada görmüş olduğunuz bayrak Yunanistan'ın bayrağı. Şimdi sen orada Yunanistan'ın bayrağını koymak istiyorsun ama bir birleşme olursa Türk bayrağı da olmayacak diyorsun. Bu pek barışa olumlu olacak bir durum değil bence. Peki sizce siz gerçekten bunu Rumlar olarak kendinize inandırdınız mı? Yani bunun kabul göreceğine gerçekten inandırıp da mı bunları istiyorsunuz? O da çok ayrı. Mesela Rum okullarında
çocuklara şunları öğretiyorlarmış. Soru, en iyi Türk nedir? En iyi Türk ölü Türktür. Şimdi bu kafayla çocuklarınızı yetiştiriyorsanız kin ve nefret ile yetiştiriyorsunuzdur. Zaten şöyle söyleyeyim, o kadar çok video var ki benim videolarım haricinde, bu olay kin ve nefret için söylemiyorum ama şöyle yetiştiriyorsunuz. O Lefkoşa'daki parka gittiğinizde tel örgünün arkasından Rum kesimine baktığınızda aşağıdan geçen ortaokul, lise talebelerinin sizlere küfrettiğini göreceksiniz. Eğer çocuklarınızı bu şekilde yetiştiriyorsanız kin ve nefretle, o zaman zaten bir barış beklemeniz de mümkün değil. Neyin barışını istiyorsunuz? Amaç o zaman direkt belli, hedef belli. O zaman da 1960-1974 arasındaki dönemde yapamadığınızı tekrar yapma hayali peşindesinizdir. Bundan başka bir isteğiniz yoktur. Çünkü çıkardığınız kanunlar bu hedef doğrultusunda hala değişmemiş. Hala Enosis'i konuşuyorsunuz. Yıl olmuş 2021. Hala Enosis üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Gelelim bu konudaki benim düşünceme. Ben Kapalı Maraş'ı ilk gördüğümde 1991 senesindeydi. Bu kadar da yakın görmemiştim. En son 2016'da gittiğimde ben de onun yanında bir plaj var. Plaja kadar gittiydim. Ama benim zamanımda oraya bile sokmuyorlardı sizi. O binaları o kadar yakından tekrardan görünce bir şok oldum. Çünkü bizim zamanımızda biz gittiğimizde Yeşil Hat denilen bölgeye o kadar yaklaşmanız mümkün değildi. Ben ta o zamanlardan beri söylüyordum. Kapalı Maraş'ın açılması gerekiyor. Neden? Ya tapusu bizde olan bir şeyi niye tutuyorum ki? Hatta açalım, oraya da en yakın yerlere mesela şeyler gelsin. McDonald's gelsin, Amerikan pizza zincirleri gelsin, Amerikan işte pizza şeyleri dışında kafeler gelsin, Starbucks gelsin. Çünkü niye? Amerika'nın ekonomik olarak yatırım yaptığı bir yere kimsenin yıkma gibi gücü olmaz. Olamaz yani. Amerika'ya karşı hani sıkar biraz, anlatabiliyor muyum? Yani bence büyüme böyle olur. Bence davet edilsin ve oralara Amerikan firmaları kurulsun. Çünkü kurulduğu zaman nedir? Arkadaş, o adamın orada işletmesi varsa, varlığı varsa artık kolay kolay onun üzerine gidilemez. Yani dünya üzerinde bu kanıtlanmış bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Bu dünyadaki ekonomistlerin de görüşü. Dünya politik sistemi içerisinde böyle bir sistem var ne yazık ki. Bence hem ekonomik olarak da büyüme ve istikrar sağlar ve gelişim sağlar. Turizm bakımından da bakıldığında uluslararası firmaların da evet o tarafa yatırım yapması bence artık siz tanımasanız da sizi otomatik tanıyacakları hale getirir. Dünya Swift sistemi içerisine girmiş olursunuz. Para transferi sistemi içerisine girmiş olursunuz. Ve onların girmesiyle birlikte yavaş yavaş artık uçak sistemleri falan filan bunlar da akmaya başlar ve para kazanmaya başlarsınız. Yani bilgisayar oyunlarında da strateji oyunlarında da bu iş böyle değil midir? Yani önce adayı kuruyorsunuz, sonra işletmeler kuruyorsunuz derken insanlar geliyor falan filan ve büyüme başlıyor. Aksi halde dön dolaş Kıbrıs'ta değişen çok bir şey olmayacak. Hep aynı oyalama taktikleriyle bir 50 sene daha geçer. Baktığınız zaman savaş sonrası evet Birleşmiş Milletler tarafından yardım yapılıyor ama bu yardımları sadece Rum tarafı alıyor. Yoksa o kadar kalkınma nereden olacak? Yani orada Rum tarafına baktığınız zaman hani bizim Türkler diyor ki bir gelişme var. Tamam, gelişme var da hazırda kaynağın balını onlar yedi. Bu tarafta herhangi bir bal yeme olayı olmadı. Kaderine terk edildi. Yani bu ayrım ne yazık ki yapıldı. Daha sonrasından da Avrupa Birliği'ne alındı. Yani Yunanlılardan ötürü alındı. Hani şunu da sorgulamak lazım. Rum kesimi Sırbistan'dan daha gelişmiş bir durumdaydı da ondan dolayı mı alındı? Yani Rum kesimi Sırplardan herhalde daha gelişmiş. Bütün kanunları, her şeyi, daha moderniteyi yeni daha iyi yapıyorlar ki demek ki Sırplardan daha iyi aldılar onları içeriye. İşte burada sorgulamak lazım gerçekten Avrupa Birliği nedir? Tabi onlardan aldıkları kaynaklarla da, paralarla da kendilerini, işte otobüslerini, yollarını falan filan geliştirdiler. Yani rahat parayla, kolay parayla güzel güzel memleketler kuruluyor. Bu şey gibi oluyor. Yani oyun oynuyorsunuz ya, arkadaşınız size bir
bonus puan veriyor. Bir anda istediğiniz evi trink diye koyuyorsunuz, istediğiniz şehri trink diye yapıyorsunuz ama normal şartlarda onları yapmanız için oyunda vakit geçirmeniz gerekiyor ya. İşte biz şimdi oyunda vakit geçiriyoruz. Bize herhangi bir bonus puan gelmediği için, öbür tarafa da bonus puanlar geldiği için 1'e 10 şekilde bir ilerleme söz konusu oluyor. Ama ne diyoruz? Gitmesek de, görmesek de orada bir Kıbrıs var uzakta. O Kıbrıs bizim Kıbrıs'ımızdır. EOKA saldırıları sonucu hayatını kaybeden, ki Allah inşallah onları şehit mertebesinde kucaklamıştır. Hayatını kaybeden Türklere Allah'tan rahmet diyorum. Geride kalan ailelerine de sabırlar niyaz etmesini temenni ediyorum. Buradan da tüm Kıbrıs halkına selam olsun diyorum.